Kültürler arası diyalog ve hikaye anlatıcılığı modülüne hoş geldiniz. Bu bölümde hikayeleri ve hikaye anlatıcılığını araç olarak kullanan iyi örneklerden bahsedeceğiz. Hikaye anlatıcılığı geleneksel biçimde bile tekrar yeniden canlanmış durumda. Şu an birçok ülkede, İstanbul'da buna dahil, birçok kafede düzenli, her hafta düzenlenen hikaye anlatıcılığı geceleri gerçekleştiriliyor. Profesyonel hikaye anlatıcıları tekrar canlanmış, kültürde yerini yeniden almış durumda. Bir zamanlar aşıklık geleneğinden bu yana kaybolan yeni bir anlatım dili yeniden doğuyor. Bu hikaye anlatıcılığı gecelerinde profesyonel hikaye anlatıcıları kendi hikayelerini ya da masalları çıkıp paylaştıkları gibi genelde bu gecelerde açık sahne ya da açık mikrofon adı verilen özel bölümler oluyor. Bu bölümler halkın içerisinde anlatmak isteyen kendi hikayesini ya da bir masalı paylaşmak isteyen herkese açık davet niteliği taşıyor. Spoken Word İstanbul, kültürler arası bir hikaye anlatıcı topluluğu. Anlatıcıların sürekli değiştiği, sahnenin açık olduğu ve herkesin kendi hikayesini paylaştığı çok dilli, kültürler arası bir buluşma. Haftada bir gün düzenleniyor. Bu çok kültürlülük içerisinde özellikle İstanbul'da yaşayan expatlardan tutun, o an yolu o kafeden geçen, herkesin kendi hikayesini paylaşmak isteyen, fıkradan stand-up formatına kadar her türlü sözel ifadeye açık olan, çerçevesinde sadece ifadenin sözel olmasıyla sınırlandıran ki bunun müzik ve şiir benzeri olan başka türevleri de olabiliyor. Bir etkinlik. Kültürler arası boyutuyla öne çıkıyor. Çünkü bu tarz etkinliklerin İstanbul'da Türkçe yapılanları da var. Çoğunlukla İngilizce açılıyor alan. Kendi hikayesini paylaşmak isteyen, İstanbul'da yaşayan yabancılardan, azınlıklardan, öyküsünün duyulmasını isteyen herkese açık olan bir hikaye anlatma platformu. Bunun bazı diğer benzerleri masal anlatıcılığı geceleri ki şu an yine yükselişte olan özellikle İstanbul'da hikaye anlatıcılarının mayaladığı masal geceleri de aslında açık sahnelerin bir başka. Peça Kuça bir başka hikaye anlatıcılığı formatı. Formatın bağımsız organizatörler için paylaşıldığı, organize edildiği zaman uluslararası platformlarda da bağlantılı olarak duyurulan global bir topluluk. Daha çok kendi kendini organize eden bir yapıya sahip. Belirli bir firma ya da belirli bir merkezin inisiyatifinde olmadan bu tarz formatlarda topluluğun ve toplumun dönüşümü ve gelişimi için tamamen açık kaynak olarak sadece belirli formata ve belirli görsel detaylara ve uygulamadaki bazı kısıtlamalara sabit kalınmak şartıyla herkesin organize edebileceği şehir bazlı etkinlikler, Peça Kuça etkinlikleri. Diğer hikaye anlatıcılığı gecelerinden, sahnelerinden farkı konu itibariyle belirli bir yaratıcı üretim öyküsünü içeriyor olması. Her bir slide başına 20 saniye ile sınırlı oluyor olmanız ve toplamda 20 slide gösterme hakkını ve zamanını size tanıyor. Dolayısıyla kendi öykünüzü, üretimi bu görsel formatta 20 saniyelik 20 slayda sığdırmanız koşuluyla herkesin katılabildiği bir topluluk hikaye anlatımı formatı. Bugüne kadar 140'ı aşkın ülkede, 1200'den fazla şehirde yaklaşık 10.000 etkinlik üzerinde etkinlik yapıldı ve 130.000'den fazla hikaye anlatıcısı oldu bugüne kadar. Bir başka hikaye anlatıcılığı formatı. Sufi yolu gibi belirli manevi olan versiyonları olduğu gibi hak temelli çalışan derneklerin belirli tarihsel olayları unutulmaması için yaptıkları varyasyonları da bulunmakta. Likya yolu gibi daha çok arkeolojik ve sportif boyutu da olan varyasyonları olduğu gibi çok farklı türevleri bulunmakta. Hafıza yürüyüşleri adını verebileceğim bu alt kategoride kültürel anlamda ön yargılara muhatap olmuş, gerek din, cinsiyet, etnik köken veya bir başka odakta tarihsel olarak ötekileştirilmiş herhangi bir grubun yaşadığı deneyimleri hatırlanması, sorgulanması amacıyla düzenlenmiş kültür yürüyüşü. Bu tarz yürüyüşlerde hafıza mekanı adı verilen herhangi bir tarihsel olaya tanıklık etmiş, değeri olan mekanların belirlenmesiyle başlıyor. Sonra bu mekanların belirli bir rota üzerinden birleştirilerek bir kültür rota oluşturulması
Bu konu üzerine çalışmış, özelleşmiş hikaye anlatıcılarının eşliğinde yürünen bir çeşit kültür rotası. Bu varyasyonda hafıza yürüyüşü o konu özelinde unutulmaması gereken ya da hatırlanması gereken belirli bir kültürel, bir tarihsel olayı ya da bir durumu hikayeler üzerinden paylaşılması esas. Bir başka kültür rotası projesi Sufi Yolu projesi. Bu proje 2014 yılından itibaren Sedat Çakır ve Iris Bezuyen tarafından hayata geçirildi. Bu da ticari bir proje olmamakla birlikte sosyal fayda niteliği taşımakta. Yaklaşık 801 kilometre uzunluğunda belirlenmiş, Sufi geleneği için önem arz eden birçok Sufi büyüğüne ait mekanlar üzerinden geçen bir rota düşünülerek kurulmuş. İstanbul Eyüp Sultan'dan başlayan bu rota Konya'da Hz. Mevlana Türbesi'nde son buluyor. Bu belirli Sufi geleneği için önem arz eden noktalardan, kasaba, il ve ilçelerden geçen bu rota kültür ve inanç turizmi açısından da farkındalık oluşturmak ve geçmişte sahip olduğumuz manevi değerlerimizi ve kültürel zenginliğimizi de gün yüzüne çıkarmak amacıyla düşünülmüş bir kültür rotası. Diğer kültür rotalarından birçok yönüyle tabii ki ayrılıyor. 1-2 saatlik bir rota olmanın yanında günlerce sürebilen, bisikletli versiyonu olan, daha uzun soluklu bir yol. Yine aynı şekilde diğer kültür rotalarında olduğu gibi rehber eşlikli bir hikaye anlatıcısı eşliğinde yürüdüğünüz bir yol olmaktan çok daha çok grup olarak ya da tek başınıza da yürümek isteyebileceğiniz bir yol. Tabii bu anlamda da diğer kültür rotalarından ayrılıyor. Çünkü hikaye anlatıcılığı doğrudan uygulamada olmasa da dolaylı olarak geçtiğiniz ilçe ve kasabalardaki yürüyüşü yapan kişiyle yerel insanlar arasında ve sorumlu olarak, gönüllü olarak rol alan yerel insanlar arasında aslında bir kültür köprüsü, bir diyalog vesilesi olarak gösteriyor kendini proje. Değişik aktörler var. Mesela Sufi Yolu Muhafızları adı verilen aktörler bu rota üzerindeki belirli işaretleme ve bakım çalışmalarını yapıyorlar. Bunlar gönüllü çalışan insanlar. Böyle sembolik bir pasaportu gittiğiniz yerlerde damgalatacağınız adresler belirlenmiş ve böylece izole bir yolculuk yerine aslında oranın yerel insanlarıyla temas kurabileceğiniz, bu kültür diyaloğunu yaratıp hikaye değişimini sağlayabileceğiniz aslında bir gönüllü ekosistemi kurulmuş. Hikayeleri araç olarak kullanan bir başka uygulama yaşayan kütüphane formatı. İlk olarak 2000 yılında Roskilde, Danimarka'da Roskilde Festivali'nde tasarlanmış ve uygulanmış bir kültürel format. Yaşayan kütüphane aslında kütüphane gibi işleyen bir sistem. Okuyucular geliyorlar, sınırlı bir zaman için bir kitabı ödünç alıyorlar ve okuduktan sonra iade ediyorlar. Yalnız burada kitap aslında bir insan. Bir ön yargı mağduru olmuş olan ya da sosyal dışlanma mağduru olmuş olan grupları temsil eden insanlardan bir kitap kataloğu oluşturuluyor. Çok net bir uygulama rehberi var. Hatta Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın bastığı bir rehber kitabı indirerek hemen hemen herkes açık kaynaklı bu formatı kendi platformunda, kendi topluluğunda, projesinde uygulayabilir. Format belirli aktörleri içeriyor. Kütüphaneciler var, katalog var, kitaplar var, okuyucular var. Kişilerin öykülerinin aslında bir kitap kadar değerli olduğu varsayımıyla düşünülen bu kütüphane formatında etkinlik alanına gelen okuyucu önce katalogla etkileşime geçiyor ve kataloğun içerisinde merak ettiği, sorular sormak istediği, format diliyle söyleyecek olursak okumak istediği kitabı seçiyor. Yani kişiyi seçiyor. Mesela Afrikalı, Roman, eski hükümlü, Arap, işte Suriyeli ve benzeri günümüzde belirli bir önyargıya muhatap olan herkes bu formatın içerisinde kitap olarak kendine bir yer bulabiliyor. Bir saat kadar onunla birebir diyalogda olabileceği sakin bir alana gidiyorlar ve orada bir diyalog başlıyor. Hatta kitaplarda sorular sorabiliyorlar. Hani bu anlamda her insan bir kitaptır söylemindeki gibi bir hikayeyi onurlandırdığı için hem birleştiren bir yaratıcı bir alan açtığı için ben özellikle hibrit yaklaşımlar kategorisinde incelemek istedim. Çünkü bunun hem kişisel hikayenin anlatıldığı bir boyut var. Hem mekansal bir mimari ve mekansal bir
boyutu var. Hem de oyunlaştırılmış bir yapısı var. Kütüphane sembolik yapısıyla. Hani bu anlamda diğer örneklerden daha bütüncül olarak biraz sıyrılıyor ve öne çıkıyor. Yan Yana projesi yine Avrupa Birliği destekli olan kreatif bir belgesel projesi. Ama sadece belgesel değil, bir gönüllü ekibinin kurulması, bir dizi atölyeler gerçekleştirilmesi, yaratıcı bir ekiple belgesel formatına taşınması, gerekli çekimlerin yapılmasıyla aslında bir bütüncül bir belgesel projesi. Yine ana konumuz olan kültürel diyalog ve hikayeleri çok güzel birleştiren örneklerden bir tanesi. Yan yana ortak bir gelecek sloganıyla başlayan bu proje 2017 yılında değişik derneklerin paydaşı olduğu ve Avrupa Birliği desteği aldığı bir oluşum olarak başlıyor. Projenin amacı Türkiye'de yaşayan Rum, Ermeni, Musevi, Süryani gibi grupları, onların öykülerini, onların hikayelerinin konuşulabileceği bir alan açmak ve bunu yaratıcı bir belgesel formatı üzerinden Türkiye'nin değişik yerlerine çekimler gerçekleştirerek oluşan belgeseli de daha sonra bir dizi gösterim için farklı kurumlarla partnerliğe devam etmek üzerine kurulu. Belgesel filmin çekimini ve yönetmenliğini Enis Rıza ve Mesut Tufan üstleniyor. Bu belgesel film Türkiye'nin çeşitli noktalarında sofra formatında insanların bir araya gelerek doğal bir ortamda ve doğal bir şekilde kendi azınlık deneyimlerini, Türkiye'de yaşamak deneyimlerini paylaştıkları, birbirleriyle paylaştıkları önce, sonra tabii belgesel üzerinden izleyiciyle ve hatta toplumla paylaştıkları bir diyalog aracına dönüşüyor. Ben bu projeyi de çok değerli buluyorum. Çünkü sofra birçok kültürde insanların bir araya gelip hikayelerini paylaşmak için bir an soluklandıkları ve yavaşladıkları, gerginliğin tamamen üzerlerinden attıkları çok otantik bir diyalog alanı. Ve belgesel için bu sofra metaforunun seçilmiş olması ve hep bu kültürel diyalogların, öykülerin sofrada kimi zaman akşam yemeklerinde, kimi zaman kahvaltılarda paylaşılıyor olması konu ve anlatım dili bütünlülüğü ve tutarlılığı açısından çok yaratıcı ve çok uyumlu. Bu proje 2017 yılında başlıyor ve 2 yıl kadar sürüyor ve filmin çekiminden sonra bölüm bölüm olan gösterimleri hem YouTube'da yer almakta hem de çeşitli kültür merkezlerinde, kurumların salonlarında gösterilmiş ve bir dizi lansman sürecinden geçmiş ve oldukça da görünür olmuş olan bir proje. Hikayelerin bir araç olarak kullanıldığı ana başlıklara etkileşimli öğrenme süreçlerini ve öğrenme araçlarını da sunabiliriz. Son yıllarda sadece Türkiye'de değil, dünyada oluşan yeni trendlere değinmek istiyorum. Birbirine paralel olarak gelişen, çok farklı isimleri olan non-formal öğrenme yöntemleri bu isimlerden sadece bir tanesi. Ama genel olarak deneyerek, birlikte yaparak öğrenmeyi de içeren malum bir dizi atölye aracı artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Farklı isimlere değinmek istiyorum. Mesela Art of Hosting bunlardan bir tanesi. Liberating Structures ya da Appreciative Inquiry adı verilen ki özellikle hikaye tabanlı bir yaklaşımdır. Metotlar ya da Arnold Mindel'in geliştirdiği çatışkı çözümleme ve diyalog aracı olan Process Work, bir diğer ismiyle Deep Democracy. Çok güçlü hikaye tabanlı atölye araçları aslında bunlar. Zira eğitim metotları gelişirken yaygın eğitimde çokça kullandığımız merkezi ve zihne ve sadece bilişsel becerilere ve ezbere ve öğrendiğini hatırlamaya dayalı birçok öğrenme yaklaşımı yani geçtiğimiz 20-30 yıl içerisinde yerini daha deneyimsel alternatif araçlara bırakıyor. Bu araçların çoğu diyaloğu, karşılıklı paylaşımı ve kişisel hikayelerin paylaşımını çok güçlü bir araç olarak kullanıyor. Ve yepyeni kavramlar var artık hayatımızda. Derin dinleme gibi, takdir soruları gibi, paylaşım çemberi gibi yepyeni kavramlar oluşmaya başladı ve ben bu eğitim metodolojilerinin evrimsel dönüşümüne baktığım zaman
son 20 yılda yepyeni bir araya gelme şekilleri, yepyeni toplantı şekilleri, formatları oluştuğunu görüyorum. Ben de kendi eğitimlerimde ve verdiğim hizmetlerde bu yeni nesil ama aslında bir açıdan da kadimde de bunların izlerini sürebileceğimiz bu deneyimsel metotları ben de uyguluyorum. Ve gücüne yakından şahit oluyorum. Kongre, konferans gibi daha hiyerarşik ve yapısal bilgi paylaşım ve toplantı yaklaşımlarının yerini artık World Cafe gibi ya da Open Space teknolojiyi, açık alan teknolojisi gibi alternatif buluşma formatları alıyor. Hatta çok büyük kurumsal firmalar bile bu dönüşüme ayak uydurarak Agile adını verdikleri çevik toplantı usulleri ve formatlarına adapte olmuş durumdalar. Bu tabii bir globalde de yaşanan büyük bir kültürel dönüşüm. Gerek toplantıların gerek öğrenme süreçlerinin verimini güçlü bir şekilde arttıran önemli bir dönüşüm, önemli bir değişim. Bu tarz yeni nesil formatlarda gördüğümüz şey çok güçlü bir etkileşim var. Bedenin de dahil olduğu, sadece zihnin dahil olmadığı, buna bedenen hareket etmenin, hikaye paylaşımlarının dahil olduğu ve katılımcıların birbirleriyle daha fazla katılımcının birbiriyle etkileşime geçtiği, ortak bilgeliğin daha çok gün yüzüne çıktığı, kişisel deneyimlerin çok fazla ön planda olduğu ve deneyim paylaşımının da ön planda olduğu ama merkezi bilgi akışının bir tık arkada kaldığı. Dolayısıyla daha esnek, daha güçlü bir mimari aslında burada söz konusu olan. Hani örnek olarak appreciative inquiry'yi vermek istiyorum. Türkçe'ye çevirecek olursak takdir edici soru sorma sanatı. Şöyle bir felsefesi var. Soruyu sorma şekliniz aldığınız yanıtın kalitesini ve oradaki çözüm sürecinin, diyaloğun kalitesini belirler. Dolayısıyla takdir edici sorgulamada diyaloğu güçlendirme potansiyeli yüksek olan ve karşı tarafta olumlu duyguları uyandıracak, olumlu deneyimleri hatırlatacak ve probleme değil çözüme odaklanmayı sağlayacak bir soru sorma sanatı ve bunun uygulamalar dizgesi. Bu sadece bir örnek. Buna benzer çok fazla diyalog tabanlı etkileşimli öğrenme süreci ve aracı var. Ama bir ana başlık olarak ben bunların hepsinin özünde hikayeler olduğunu ve insanın kendi bireysel deneyimlerini, kendi öğrenme deneyimlerini, başarı ya da başarısızlık öykülerini paylaştıkları alanların çok değerli olduğunu örneklendirmek istiyorum. Bu yeni nesil öğrenme şekillerinde bu hiyerarşi biraz kırıldı ve daha dağıtık ve kendi kendine organize olan bir şekilde bir anlamda kolektif bilgeliği öne çıkaran, kişisel hikayelerde saklı olan deneyimleri ve bilgiyi öne çıkartan, literatür ve akademik bilginin yanı sıra aynı zamanda uygulamadan doğan pratik bilgiyi öne çıkartan ve paylaşım olarak da tıpkı bir çaprazlama usulü herkesin herkesle öykü paylaşmasını sağlayan aslında çok daha güçlü bir biçim söz konusu. Bunu söylerken hani konferans ya da kongre formatları kötüdür demek istemiyorum. Yeri ve zamanına göre elbette her format çok değerli. Farklı farklı örnekleri vermeye çalıştığım gibi projenin doğası, konusu, amacı ve misyonuna bağlı olarak projenin formatı, biçimi değişebiliyor. Bunların hepsi tabii bir örnek olması için ve daha spesifik proje tasarlarken olasılıkların çeşitleri görebilmemiz açısından özellikle seçtiğim temsili örnekler.